Sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Buraya taktıysak, yani şunu kullanmadığınızı düşünün. Bu olmaz. Bu olmaz. Şöyle Şu makara düşmesin diye kapak. Şayet buradaki makaran büyükse o zaman bunu kullanacaksınız. Yatık makara kullanırken. Ama dik makarada bunlara ihtiyaç yok. şöyle bir bağ alacaksınız. Tamam, bu bağı aldıktan Şimdi ben sonra ipleri buradan bobinikten getirdiğim için bu makara koyma yerlerini kullanmayacağım. oraya takacaksın. Şimdi burada Evet. 3 tane içinden yedek masura çıkıyor. Buraya geçirecek. Bir tane de içinde var. Bu geniş olduğu için Şu siyah mandalı sağa doğru çekiyorum. büyük soldan Plastik kapak açıldı. gideceksin. Kapağı aldım. Şuradan masurayı çektim aldım. 4 tane masura var. Şimdi önce bir masura saralım. Bu sabit kalacak o zaman. Şuraya koyduk masurayı. Çıkaracaksın. 2 tane kablo var. Biri elektrik, biri pedal. Zaten bunları yanlış takma şansınız yok. Sağdan gideceksin. Şartelden makineyi açtık. Dediğim gibi Bu olması makaram buradan ya da buradan geliyorsa masura sararken de dikiş ipini takarken de olduğu için ilk takacağım yer burası. Masura sararken de ilk önce buraya, dikişe gidecek ip de ilk önce buraya. Önden o zaman dişleri de arkaya doğru ipi taktım. Şimdi öne geliyorum. Kesik kesik çizgiler var bak, masura saracağım için. Öne geldiğim zaman şurada diyor bir tur atın diyor. Yani şu parçanın arasına alıp şöyle bir tur. Buradan da masuraya geldik. Elindeki ipin fazlalığını biraz bir dalı değiştirdi ama doladım. olması için bu geniş olan olacak. Sen olmayanı getir. Sen gelip olmayanı getir. Sonra masurayı sağa doğru itledim. Bir de Ekran SP'ye geçti. Yani normalde burada düz dikiş olduğunu gösteriyor. Masura sararken SP'ye geçti. Pedala bastık. değiştir, sıkıntı olmaz. Bir konuyu anlayalım. Az sardıracaksan pedaldan ayağını çekersin. Ne kadar ip gerekiyorsa. Dolduracaksan masura duruncaya kadar pedaldan ayağını çekmezsin. Tabii şunu tarif edeceğim. Burada bir de pedalsız çalıştırma tuşum var. Artık doldu. Atmıyor, doluyor. Duruyor yani. Sola doğru çektim. Masurayı çıkardık. Burada bakın masuranın takılış şekli var. Yani şu masurayı ipin gidişiyle masuranın dönüşü aynı yöne olmasın. Bu şekilde evet ters olacak. Şu halde yani masura sola masura sağa dönüyor, ipim de sola gidiyor. Yatağa koyduk masurayı. Bak şurada bir ok işareti var. Plastik bir parça var. Altına aldım. Direkt arkaya gittim. Buradan diyor öne döneceksin diyor. Öne döndüm. Şurada bir ok işareti var. Şu ipi şuraya alıyorsun ve burada çekip bu ipi kesiyorsun. Bu ipi bırakıyorsun. Kestikten sonra kesersen alt ipini üste almana gerek yok. Kapağı takıyorum. Önce şuraya bak. Altına oturtturacaksın. Sonra aşağı doğru bastırıyorum. Bunu çıkardığın zaman burada paça ve kol dikiyorsun. Evet. Gömlek kolunu, pantolon paçasını takıp bu size dikişte ya da kolaylık. kolaylık sağlayacak. Bütün ayakların takılış sistemi aynı. Pimi var. Taban milinin tam altına getiriyorsun. Kolu indiriyorsun, kendi kilitliyor. Kolu kaldırdım, çıkarırken sen dokunuyorsun tırnağa. Takarken kolu indiriyorsun, kendisi oturuyor. Burada bir ufak tornavidamız var. Bu iğne takıp çıkaracağın zaman öne doğru vidayı gevşettik. Tabanı indiriyorum ki iğneyi rahat alabileyim aşağı. İğneyi çıkardım. İğnelerin bir tarafı düz, kesik. Kesik yer arkada. Tamam. İğne düşmeyecek gibi çok da aşırı sıkmana gerek yok. Hafif tuttursan bile elle de sıksan olur. Tamam. İğneyi taktım. Şimdi üst ipini takacağım. Yine ayağı yukarı kaldırıyorum üst ipini takarken. Dikişte kullanacağımız ipi. Dediğim gibi ilk takacağım yer aynı. Masura sararken takmıştım. Bu sefer arkaya gidiyorum. Burada işim yok artık. Bu sadece masura sararken. Ok işareti var. Evet, ok işareti var. Horoz aşağıdaysa bunu üste alın. En son noktaya sağdan sola kendisi oturacak. Aşağı aldım. Metalin arkasına şu çeliğin.
Bir de iğne bağının hemen üstünde var. Bu noktada artık tabanı indirdik. Kancaya taktım. İğne en üstte. Kolu indirdim aşağı ipi takıcıya. Düz bir şekilde indirdim. Kendisi dönüyor. Ama dönerken de elinle şu parçaya yardım edeceksin. Şu iğneyi parçanın tam arkasına kadar itleyeceksin. Bak şu parçayı şöyle öne aldım bak. İğne dayandı şuraya. Yarım kalırsa bu ipi takmayacak. Düz indiriyorsun. Aşırı güç uygulamana gerek yok. İndirdikten sonra da elinle şöyle yardım ediyorsun parçaya. Sonra bu parçayı şu çentiye attım. Alttan üstten nereden olursa fark etmez. Bu sefer şu araya alıyorum. Ve yukarı. Sağ elindeki ipi bırakırken solu da bırakıyorsun. Bu şekilde ipi iğnenin deliğinden takıyor. Fazla ipi tabi çekeceksin. Komple çıkarmayacak. İpi de biraz uzun tutacaksın. İpi arkaya attım. Dediğim gibi şurada kestim fazla ipimi. Bir numara düz dikiş. Makineyi açınca direkt karşına bir çıkacak. Yani makine düz dikişte başlayacak. Pedala bastım. Şu ileri geri. Dikiş sağlamlaştırma. Geri. Elimi çektim. Normale geri döndüm. Dikişin boyuyla oynayacaksak yani adım mesafesi daha sık seyrek gibi. Bak şu dikiş çizgisi var. Şu an en üstteki yeşil. Sen buradan dikiş boyuyla da oynasan başka bir şeyler çıkacak karşına. Önce şu adım mesafesi yani inceden uzun olan çizgiyi modda aktif hale getireceksin. Bu sefer işte burası. Açtım. Dikişim daha seyrek. Yani rakam büyüttükçe dikiş boyu uzayacak. Dikişim gayet güzel. Tam tersi eksiye basarsan dikişimi sıklaştırmış olacağım. Daha sık bir dikiş yapacak makine. Bu adım mesafesi. Burada direkt seçeceğim 6 tane tuş var. Diğer işler burada. Seçeceğim işler burada. Buraya geçeceğim zaman şu en üstteki aktif halde olacak. Buraya geçeceğim. Şimdi diyelim ben buradan iş yapacağım. 2 numaradaki tuşu zigzag geçtim. Makine 6 milim eninde zigzag direkt kendisi veriyor. Hem enini hem boyunu. Bunun dışına çıkacaksak diyelim ki boyuyla oynayacağız. Daha geniş. Bu sefer bu zigzag bölümünü aktif hale getiriyorsun. Önce bak 5 milimmiş şu an makinenin bana verdiği zigzag. En sağdaki zigzag tuşuyla büyüttüm. Makinemiz 7 milim olduğu için 7 milime kadar aldım. Makine sana 7 milim genişliğinde zigzag yapacak. İstediğin şekilde geniş. Çalışırken şimdi sende daha iyi belli olur o. İğne kumaşın içinde kaldı. Şuna bastım, iğneyi dışarı aldım. O iğne kaldı. İğne konumu. Şu sıklık seyrek dikişteki tarif ettiğim şeyle aynı iğne. Buraya geldim. Düşürdüm. Genişlik aynı kalsın ama daha sık istiyorum dersen buradan genişliğini, buradan da sıklığını, seyrekliğini ayarlıyorum. Çok sık bir sarma yaparsak şurada teflon bir ayak var. Aslında bu bazı desenlerde istiyor ayağı. Bak A yazıyor arkasında. Ama diyelim bu tarz bir sarma yapacaksın. Çok sık sarma. Bu ayağın yerine bu ayağı taktığın zaman sık sarma şu boşlukta kalacak. Makine kumaşı daha rahat çekecek. Buna da çeker ama bazı malzemede kumaşta bu ayakta sıkıntıyı çekersen sık sarmada teflon ayağı takabilirsin. Altı çukur olduğu için. Şimdi dantel saracağız diyelim. Enini daraltıyorum. Zikzak tuşuyla. Yine boyuna geldim. 0.8 daha da düşürdüm. 0.5'e doğru. Şimdi dar dantel sarma işi. Makine kumaşı çekinceye kadar adım mesafesiyle istediğin şekilde oynayabilirsin. Şu an bak makine kumaşı arkadan elinle çekmeden kendi çekiyor. Rakam nerede? 0.5. Bir daha düşürdüm. Daha da sık yapmak istersek burada kriter makinenin kumaşı kendisini çekmesi. Yani arkadan elinle çekmeyeceksin.
adım mesafesini düşürdükten sonra. Diğer işlerde zaten sıkıntı olmaz. Direkt makine kendisini hepsini çekiyor. Özellikleri 2 tane dikiş çeşidi var burada. Hangisini istersen basarsın. 2 iliğimiz burada. Diğer iliklerimiz şablonda. Diyelim buradan bir ilik yapacağım. İliği seçtikten sonra ne istersen yapıyorum. Ayak değiştiriyor. ayak kızaklı, arkası Neler gücüne bağlı. Aynen. düğme. İlik ayağının arkasına düğmeyi koyuyoruz. Ayağı düşürdüm. Aynı şekilde kilitledik. Diğer ayak gibi. Bu ayağın yalnız ipi altına alacak yer yok. Olmadığı için bir boş kumaşta bir iki deneme yaparsanız Hasta geldi. ipi de altına alır. En azından da yaptığın iliği görürsün. İliği seçtim. Sıklık seyreklik makine ayarlıyor. Ama şurada arkada bir kol daha var. Bu arkada. Bu iplik taktık. Bununla iğne ilik açarken kullanacağım. Bunu dümdüz çekiyorum ama şu parçanın üzerinde bırakmayacaksın. Parçanın arkasına şu şekilde. Bunu çektin, farkında değilsin. Burada bırakırsan iliği açmayacak makine sana. Hatalı bir ilik açacak. Muhakkak buraya alacaksın. Ondan sonra diyelim ki pedal kablomu çıkardım. Şu tuş pedalsız çalıştırma tuşu. Buna bastım. Burada sağa sola kaymasın diye kumaşa yön vermek size kalıyor. İlik bitiminde, iliklerde makine kendisi direkt duracak. Sen hani işte şurada durdurayım demene gerek yok. İlikler duruşu makineye ait. Her şeyin bir bitişi var. İlk başladıktan sonra da bir daha durdurursun gerekirse şu fazla ipi kesmek için. Üst üste bulmaz. Şimdi İlk iliği bitirdik. Ayağı kaldırdım lan. Ayak kendi yerine geri gidiyor. Taban. Kumaşın üzerine basanıyor. Diğer iliği yapacağım. Diğer kaydırıp bak ön taraftan başlıyor geri gidiyor ilik. Yani açacağın iliğin ona göre önden başlayıp geri götüreceksin. Yine pedalsız çalıştırma tuşuna bastık. Normal ilik var, gözlü ilik var, bluz iliği var. Kullanılacak ilik çeşitleri var burada. Durdurdum. İliğimi açtım. Malzemene göre iliğin örgüleri, bak mesela burada farklı ilikler var. Bunun ara mesafesi şu an makinenin üzerindekinin ara mesafesi biraz keseceğin yer açık. Buradaki biraz daha kapalı. Bunları gerekirse denersiniz iliklerin şekillerini. Onu biliyorsunuz herhalde. Elinize batırmadan bu iliğin arasını açmak için kullanacağım aparat. Evet. Yanlış bir şey yaptığın zaman da bununla söküyorsun. İlik buradan değil de ben şablondan bir ilik seçeceğim ya da buradan bir iş yapacağım dersen dediğin gibi burada yeşil olacak. Ölçüleri farklı. Şimdi burada iliğin mesela bluz iliği açacağım. 19 numaralı ilik. Şu artı ve eksileri kullanarak Numaraya mı evet bak şu soldaki onlar hanesi bak 5 6 7 diye gidiyor. Benim seçeceğim iş 19. Sol tarafı 1 yapıyorum. Sen kestireceğin zaman biz o ayakları Sağ tarafı da 9 yapıyorum. sen tablonu kestirirsin. 19. ayaklar hazır olur. Şu an makinamız bu iliğe geçti. Tam kararlar, ona çözüm var. Çok teşekkür ederim. Çözüm var. Tamamıyla duracak. Ondan sonra tabanı kaldırıp malzemeyi alttan alacaksınız. Bunun köşeleri daha farklı. İlik işim bittiyse ipi kestim yan taraftan. Kolu düz çekmiştim. Yine düz bir şekilde yukarı tabana bastım, ayağı düşürdüm. Buraya koyduğun düğme neyse sana o boyda ilik açacak. Yani şu ölçüyü buradaki düğme belirleyecek. Çizmene falan gerek kalmıyor. Şimdi buraya şablona geçtik. Buradan herhangi bir iş yapacağım. Atıyorum 23. Dediğim gibi soldaki adım mesafesi tuşuyla 2'yi buldum. Sağdaki ile de 3'ü buldum. Direkt çalıştırıyorum. Enini boyunu makine veriyor. Desen çalışırken desenin sonunda
makine kendisi dursun, ben pedaldan ayağımı çekmeyeyim derseniz şu tuş bakın. Şununla desen, pedalsız çalıştırma tuşu, bu da deseni sonlandırma tuşu. Çalışırken makine buna basarsa desen bitiminde makine kendisi duracak. Bu desen sonlandırma. Yani desenini yarım bırakmamış oluyorsun. Sonda duruyor. Burası bu şekilde. Yani hangi deseni istiyorsan atıyorum 72. 72. Çalıştırdım. Tamam. 7 milim. Şu tarz çiçekli desenlerle çok oynama eğer ihtiyaç olursa. Ama şunlarla oynayabilirsiniz. Bunlarda çok desen şekli kaybolmaz. Enini daraltabilirsin. Daha seyrek ya da biraz daha sık da yaptırabilirsin. Ama bu tarz çiçekli desenlerde oynadığın zaman şekil kayboluyor. Çiçekli pikoları kendi orijinal haliyle yaparsan daha iyi olur. Ayağı düşürdüm. Bu fermuar ayağı. Sağ sol çift taraflı. Atıyorum. Bir tarafa kilitledik. Ayağı. Makineyi düz dikişe alacağız. Sol tarafa kilitledim şu anda. Sol tarafa kilitlediğim zaman kumaş içeride kalıyor. Fermuarın dişi dışta kalıyor. Buradan da tam sıfırdan artık düz gitme işi size kalacak tabii, sağa sola kaçırmadan. Diğer taraf olacaksa, dıştan dikeceksek bu sefer ayağı dış tarafa, aynı şekilde kumaşım dışarıda, fermuarın dişi içeride kalmış olur. Yakından gizli fermuar gibi fermuarda dikebilirsin ama ayrıca ihtiyaç olursa gizli fermuar ayağı da var. Bu dediğim gibi bir sık sarmada ya da böyle işte şu tarz böyle önlü arkalı desenlerde çekişle ilgili bir sıkıntı yaşarsan teflon ayağı koymuşlar. Bunu kullanabilirsin. Normal T yazan içinden çıkan ayak, onun yerine de. Şu gizli dikiş ayağı, şurada bir plastik parça var. Bu plastik parça şu vida ile sağa sola kayıyor. Diyelim şöyle bir kat yapmak istiyorsun kumaşa. Burada bir kapak gibi bir şey yapacaksın diye. Bunu takıyorsun makineye. Dikiş olarak bir gizli dikiş yapacaksan, yani sadece düz dikiş, makinen düz dikişte şu katladığın yere iğne buradan sıfırdan dikmesi lazım. Şu an baktığın zaman bak, iğne şu an bunu biraz kaçıracak. Önce tabanı kaldırdım. Plastik vidayı arkaya doğru çevirdim. Arkaya doğru çevirdiğim zaman şu plastik sola kaydı. Kumaşı yine kaydırdım. Şimdi baktım, şimdi yakaladı. Yani katladığım yerden sıfırdan yakalamamış. Biraz daha istiyor. Bak, arkaya doğru çevirdim. Bak, şunu çevirdikçe şu plastik kayıyor. Makinede düz dikişte. Evet. Şimdi yakaladım. Buradan dikiş, ama bunu açtığın zaman burada bir kapak yapmış oluyorsun. Gizli dikiş. Pile gibi işte gizli bir dikiş yapmış oluyorsun. Bu gizli dikiş ayağı. Overlock'unuz var mı? Yok. Şu ayak da overlock ayağı, overlock yerine kullanabilirsiniz. Buradaki konu, makasla kumaşı siz keseceksiniz. Buradaki çapakları işte makasla güzel keserek ilk temizliği siz yapıyorsunuz. Yani overlock makinesinde kesme işini makine kendi yapıyor. Bunda kesme işini biz yapacağız.
ayağı takıyorum. Şurada siyah bir dil var. Kumaşın kenarına o dili dayadım. Makineyi zigzag alıyorum. Bak şurada dikiş çeşitleri var. Zigzag çeşitleri. Eğer overlock'ta bunları kullanmak isterseniz burada da var. Bunları da seçebilirsiniz. Burada dikkat edeceğimiz konu şu. Zigzag ya da dikiş çeşitlerinin hangisini seçerseniz iğnenin zigzag mesafesi 5 milim olacak. Onu da görmek için şu an dikiş bölümündeyim. Zigzag bölümüne geçersen bak 5 milimde olduğunu gösteriyor. Şimdi overlock ayağının şurada bir dil vardır. İğne ucu gibi. İğne bir bu tarafına batacak, bir bu tarafına batacak. O dilin faydası da şu kumaşın kenarını içeriye doğru kumaşın büzmesini engelleyecek. Şimdi normal ayakla da zikzak geçersin ama her malzemede düz durmaz. Bazı malzemede böyle içeri doğru katlar. İşte bu ayağın faydası kumaşın kenarının düz durması için. Sen de şurada kumaşın kenarını şuradan takip ederek aynı süfle, overlock benzerini kumaşın kenarına uygulayabilirsin. Dediğim gibi burada birkaç tane dikiş çeşidi var. Burada zikzak var. Şu olabilir. Bunu kullanabilirsin. O kaç vermiş? Bu 3,5 vermiş. Zikzak alalım 5'e. Burada şu düz gitme işini siz yapacaksınız. Şimdi bak bu işte çok seyrek kaldı adım mesafesi. İşte bunu kullanacaksan overlock yerine bu sefer adım mesafesine gelip 2'ymiş bunu düşüreceksin aşağıya. Şuralar daha sık olacak. Bu da normal zikzamız. Evet. Şu an üzerindeki ayakta sülfüle ya da overlock ayağı. Burada önemli olan şu dil bak. Şu dilin üzerinden geçiyor. Kumaşın kenarı düz dursun diye. Şurada bir düğme dikme ayağımız var. Plakayı çıkardım. Arkada düğmemiz var. Dişliği aşağı düşüren bir düğme. Şu an dişler bak yukarıda. Aldım. Dişli aşağı düştü. Ayağı takıyorum makineye. İpler arkaya. Şimdi burada sizin biraz çok hakim olmanız lazım makineye. Düğmeyi dikeceğin yere kumaşı koyuyorsun. Ayağın altına da düğmeyi koyuyorsun. Tabanı indirdikten sonra makinamız klasik zikzakta olacak. Ama iğnenin düğmenin deliğine zigzagını siz belirleyeceksiniz. Şimdi normalde zigzag seçtiğimiz zaman makine 5 milim veriyor. Ama düğmenin delikleri daha dar, daha genişse zigzagla iğne çünkü sağ sol yapacak. Bu biraz zor aslında. İğneyi düğmenin deliklerine net batırttırabilirsen zikzag genişliğini ayarlayarak bu şekilde düğmeyi dikeceksin. İster böyle dik, ister çaprazlama ikinci zikzagına geçebilirsin. Bunu kullanacağın zaman dişliği aşağı düşüreceksin muhakkak ki makine dişlik kumaşı düğmeyi çekmesin. Ayağı çıkardım. Arkadaki kolu yine yukarı çektim. Düşürürken direkt düşecek ama çıkardığım zaman dişli hala aşağıda. Makine turunu alacak. Ondan sonra dişli çıkacak. Düşerken direkt düşüyor. Bilginiz olsun. Ama çıkarken makine bir tur döndükten sonra çıkacak. Şurada bir takip çubuğum var. Bunu kullanmak istersek bunu şuraya takıyoruz. Bu dikişte kumaşın kenarında mesafe belirlemek istersek ölçü ya da bir kare kare çapraz bir dikişler dikeceksek bu takip çubuğu şimdi normalde ne yapıyoruz? Kumaşa hep buralardan dikiş atıyoruz. Ama bir mesafeli bir dikiş, bir zikzak bir şey yapacaksak işte çubuğu bunun kenarına hizalıyoruz. Ben bu kumaşın kenarı ne kadar düzse buradan aynı düzlükte şu an zikzakta yapacağız. Zikzağa geçebiliyoruz. Dikiş yapacaksak dikiş. Aynı zamanda bu kare kare dediğim gibi çapraz işte bir sırayı geçtikten sonra ikinci sırayı yine buna dayıyoruz. Şimdi bunu takip ediyorum. Mesafe. İster geniş ister dar. Bu takip çubuğu. İçinden çıkan malzemelerin bir tanesi de bu.
İğne 3 tane iğne çıkıyor içinden. Dediğim gibi bunların masurası 3 tane. Makara tutucu. İlik ayağı. Bu file böyle büyük bobinlerde ip akarsa aşağıya doğru bobin üzerine takıyorsunuz. Önce şu şekilde Hı hı. ipi buradan çıkartıyoruz. Bizim kullandığımız iplerde öyle akma falan olmuyor da. En son kapağı açtım. Temizlemek için diyelim. Kullandık. Hafif pislik oldu. Ayağı düşürdük. Masurayı da aldık dışarıya. Zaten masurayı takıp çıkartırken buradaki eğer havlar çok fazla oluştuysa onları göreceksiniz. Şu delik bir damla, bilemedin 2 damla. Bir de makineyi çevirdiğim zaman bak şurada bir metal parça var dönen. Görebiliyor musunuz? Tam oraya. Bu uzun süre gider şimdi. Hem yağlamış olduk. Ya bizim burada trafik Böyle bir yağlama yaptığınız zaman ama önce boş kumaşta deneyin makineyi. Yağı atsın. Normal kumaşı temiz kumaşı verdiğin zaman işi de burası. yağ ipi tutarsa altına toplatırsın. İşin bozulur. Bozulmaması için Sen gel. muhakkak önce dediğim gibi önce dikiş, zikzak hiç fark etmez ne iş olacaksa. Makineyi bir çalıştır boşta. Farkındaysan hemen sesle değişti zaten. Yağı attıktan sonra temiz işine vurabilirsin makineyi. Şurada siyah bir dil var, tırnak var. Şimdi diyelim kumaş baştan başlayacaksın. Biraz da kalın bir kumaş diyelim. Şöyle verdiğin zaman bak ayağın arkası arkada kaldı, kumaş, ayağın tabanı önde kaldı. Bu şimdi buradan sıfırdan çekmeyecek kumaşı. Tabanı kaldırdım. Bak şunu karşıda bir yeri var. Şu siyah dilin. Ayağı oynatıp içine oturtturuyorum malzemeyi. Bak şu an ayak ne aşağı ne yukarı. Tam böyle sıfıra alıp diyelim dikişe aldım. Bu şekilde ilk baştan başlatıp elinle itlemeden makine biraz kalın malzemeden direkt dikiş yapabilirsin. Bu arkadaki boşluğu almak için. Bazı makinelerin içinden plastik bir parça çıkar. Ayağın altına konur. Şu yükseklik kalksın diye. Onun yerine bunda o yok. Makinenin kendisinde hemen bir aparat var. Bunu yerine sabitliyorsun. Bak şu an ayak ne aşağı ne yukarı. İşte böyle bir durumda sıfırdan başlayacağın zaman hiç teklemeden, takılmadan makine dikiş, zikzak ne yapacaksan direkt oradan başlatabilirsin. Evet. Var mı soracağınız bir şey? Yok. Biraz da Zaten çalıştırınca. kitap. Evet. Kitapta Türkçe. Şu düğme var. Bak şu ana kadar hiç ihtiyaç olmadı. Bu düğme şu üstten gelen ipi sıkıp gevşeteceğin düğme. Diyelim ki altına çok verdi. Üstten gelen ipi bolluk yaptı diyelim. Burada iki şık olur. Ya ipleri pulların arasına oturtturamamışsındır. Tabanı kaldırıp iplerini çek, bir daha oturttur. Buraya kadar geldikten sonra iğneye takmadan ipi elinle çek. İpte bir sıkılık varsa bu altına verme olayını yerine oturtturamamışsındır. Yok olmasa bile öyle bir şey. İpi çektiğin zaman sıkıysa o zaman yetmiyor ipliğin gergisi. Rakam büyüteceksiniz. 4, 4,5, 5 yukarı doğru. Ama bunda fabrika bak 3 ile 5'in arasında durması yeterli diye işaret koymuş. Evet. Rakam küçülürse ipi gevşeltiyorsunuz. Rakam büyütürseniz ipi sıkıyorsunuz. Üst ipini. Bütün makinelerde öyledir. Bazısında burada, bazı makinede burada. Bununki de burada. Zaten 4'te gibi bir yerde. Şu da yağı. Açmadım ben onu. Bir iğneyle delip açarsınız daha sonra. Örtüsü var. Tozlanmasın diye. Kutusunun köpüğünü atarsan işin bittiği zaman örtebilirsin. Şu katalog. Bu da Türkçesi. Makine bu. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim.